Herkese merhabalar canlar. Bugün yine çok güzel, çok keyifli bir video için karşınızdayım. Bugünkü videomuzun konusu ya da konuğu Pirana marka RGB LED ambiyans ışık. Gerçekten tam bir fiyat performans ürünü. İsterseniz şimdi ufaktan konuya giriş yapalım ve videomuza başlayalım. Videonun sonundan not. Lütfen videoyu izlerken beğenmeyi, kanala abone olmayı ve küçük de olsa bir yorum yapmayı ihmal etmeyelim. Gerçekten emekle ve maddi imkanlarla hazırlanmış videolar bunlar. Herhangi bir sponsorluk falan yok. En azından şöyle bir alnımızın terinden alıverirseniz beni çok mutlu edersiniz. Devam. Bildiğiniz gibi RGB ışıklar artık hayatımızın her yerinde bol miktarda kullanılmakta. Yani bunları kullanmak için gamer olmanız ya da influencer olmanız veya işte benim gibi içerik üretici olmanız gerekmiyor. Odanızın bir köşesinde, televizyonunuzun arkasında veya tavan aydınlatmanızda veya çocuğunuzun odasında birçok yerde RGB ışıkları kullanıyoruz. Halihazırda görüyorsunuz zaten odamda bol miktarda benim de mevcut. Çünkü çektiğiniz videoya, bulunduğunuz ortama çok güzel bir hissiyat veriyor. Çok güzel bir ambiyans sağlıyor. Bu bağlamda köşede şu an görünmüyor ama RGB bir ampul var uzaktan kumandalı. Her yerde bulabilirsiniz. Ondan edindim. Daha sonra monitörümün arkasındaki ve şu köşedeki çubuk RGB'leri edindim. Tabii bunların hepsi kablolu çalışan ürünlerdi. Ben bunun dışında gittiğim yerde, bulunduğum ortamda ayrıca kullanabileceğim taşınabilir ürünler de araştırmaya başladım. Bununla alakalı kanalımda zaten inceleme ve karşılaştırma videoları var. Şu köşeye bir yere linkini bırakırım. Şu an benim sağımdan, solumdan ve şu küçük arkamdaki rafın içindeki ledler cep telefonundan kontrol edilebiliyor ve üzerinde dahili bir powerbank'i var. Yani Type-C'den şarj ediyorsunuz ve saatlerce kullanabiliyorsunuz. Ve bu sayede led olayıyla iyice aramız ısındı diyebilirim. Bir hafta önce internette işte Reels videoları izlerken yine benim gibi bir arkadaşımın videosuna denk geldim. O A101'de satılan Pirana marka ambiyans çubuk ledlerden bahsediyordu. Çubuk ledler aslında çok uzun zamandan beri benim alışveriş listemde ekli olan ürünler fakat fiyatları gerçekten çok yüksek. Yani 1000 liradan başlayıp 10.000 liraya kadar satılan RGB çubuk ledler var. Masa üstünde kullanabileceğiniz. Fakat A101'de bu ürünler 299 TL fiyatla satılıyordu. Bunu görünce hemen dedim bir internetten yoklayayım bakayım var mı sağımda solumda yakınımda bir yerde derken velhasıl yani çok uygun fiyata 2 adet bu üründen edinmiş oldum. Şimdi hadi gelin sizinle önce bir ürünün kutusunu açalım. Ondan sonra ürünün modlarını deneyelim. Eksilerini artılarını hep birlikte konuşalım. Ürünümüz bu canlar. Pirana marka 8880 modelli ambiyans sese duyarlı ışık. Şimdi hemen hızlıca kutusunu açmaya geçiyorum. Kutunun içerisinden bir adet basit bir kullanma kılavuzu, bir adet hepimizin aşina olduğu bir RGB uzaktan kumanda, bir adet ürünün ayakta durmasını sağlayan dock ve ürünün kendisi çıkıyor. Yaklaşık 30 santim boyunda bir RGB aydınlatma bu. Kumandayla kullanmak istemezseniz arkasında açma kapama, müziğe yani sese duyarlı mod, menü tuşu gibi kontroller mevcut. Şimdi hemen ürünü dock'a yerleştirelim. Şu şekilde ayakta duruyor. Bağlantısını yapalım ve ürünü yakından incelemeye başlayalım. Ürünün bağlantısını yaptım. Bu şekilde masa üstünde duruyor. Ayak hissiyatı gayet güzel. Kolay kolay devrilmez yani. Onun dışında kullanılan plastik malzemesi de bence çok aman aman kötü değil. İçindeki ledlere gerçekten bayıldım. Ledlerin geçiş yumuşaklığı ve parlaklığı gerçekten çok güzel. Şimdi isterseniz yavaştan kumandadan kullanmaya başlayalım. Kumanda gördüğünüz gibi üzerinde bu şekilde bir tuş takımı barındırıyor. Açma kapama tuşundan ürünü çalıştırıyorum. Ürün en son hangi modda kapatıldıysa
tekrar çalıştırıldığında o modda açılıyor. Ben az önce mor renkte kapatmıştım. Gördüğünüz gibi açtığımda mor renkte çalıştı. Bu güzel bir özellik. Kumandanın üzerinde açma kapamanın yanında bir de 5 dakika tuşu var. Bu modu aktif ettiğinizde ürün 5 dakika sonra kendiliğinden kapanıyor. Yani herhangi bir yerde ambiyans olarak kullanabilmenin yanında aslında bu. Gece lambası gibi de kullanabileceğiniz bir ürün. Çocuk odaları için de düşünülebilir. Onun dışında standart hepimizin bildiği işte deneyelim tek tek. Kırmızı, yeşil, mavi, açık yeşil, turuncu, sarı ve mor RGB tonlara sahip. Bunlar da yine ortamın ambiyansına göre kullanabileceğiniz tekli modlar. Kumandanın üzerinde tam orta kısımda görmüş olduğunuz bir yuvarlak ikonlu renkli bir tuş var. Bu da renkli gradyan modu olarak geçiyor. Yani bu modu aktif ettiğinizde bildiğimiz standart RGB'lerdeki geçiş modu olan tonlar arasında kendi kendine yavaşça geçiş sağlıyor ışık bize. Yine dediğim gibi ortamın ambiyansına göre bu modu kullanabilirsiniz. Hemen alt tarafa geliyorum. Şu alt köşede yine yuvarlak bir RGB tonlu tuş var. Bu da dinamik mod. Dinamik moda geçtiğiniz zaman gördüğünüz gibi ışık aşağıdan yukarı doğru yavaş yavaş ton geçişi sağlıyor. İnternette görmüş olduğunuz bu pahalı olan markalı çubuk ledlerin aslında en büyük fonksiyonu bu. Yani aşağıdan yukarı veya yukarıdan aşağı ışık geçişi. Bunda da sadece aşağıdan yukarıya doğru bir ton geçişi mevcut fakat bence gayet güzel ve işlevsel. En soldaki tuşun yanında yani ortadaki tuşa bastığınız zaman da bu şekilde bir geçiş moduna sahip oluyorsunuz. Işıklar parça parça aşağıdan yukarıya doğru akıyor. En sağdaki dinamik tuşa bastığınız zaman da ışıklar bu sefer parça parça ama birbirine bağlı şekilde yukarıya doğru akıyor. Gelelim şu orta kısımdaki sese duyarlı tuşlara. Şu an ortadaki tuşa bir kere bastım bakın ve sese duyarlı moda geçti. Yani ne oluyor? Ben konuştukça yukarıya doğru renk akışı sağlıyor. Bu moddan memnun değilseniz yine ortadaki müzik ikonuna bir kere daha basarsanız bu sefer Equalizer modu açılıyor. Gördüğünüz gibi sesime tepki veriyor artık ledler ve sesime göre kendisi aşağıdan yukarıya doğru Equalizer hareketi gösteriyor. Bir kere daha basıyorum. Bu sefer sesime göre tüm led yukarıdan aşağı doğru tek parça halinde farklı tonlarda yanıp sönüyor. Bir kere daha bastım. Bu sefer de aşağıdan yukarıya sesime göre kayma hareketi gösteriyor. Tabi bunları şu an ben sesle yaptığım için çok çekici gelmeyebilir ama özellikle televizyonun veya monitörün arkasına koyduğunuzda ve bir müzik açtığınızda ortamın ambiyansını gerçekten çok keyifli hale getiriyor. Ben hemen Equalizer modunda denemelere devam edeyim. Sağda ve solda aşağı yukarı tuşları var. Bunlar da animasyonun hızını ve sese karşı hassasiyetini ayarlamamızı sağlıyor. Şu an bakın hassasiyeti azalttım. RGB'de herhangi bir hareket yok ben konuşsam da. Ta ki bağırmam lazım. Kusura bakmayın. Çok yüksek bir ses çıktığında tepki veriyor. Diğer taraftaki tuşa basarsam da hassasiyetini yeniden eski haline getirebiliyorum. Gayet keyifli bence. Bu hassasiyeti ortamınızdaki sese göre ayarlayabilirsiniz. Ürünün genel anlamda kullanım şekli böyle. Hadi gelin şimdi kapanışa geçelim. Ve kapanış bölümüne gelecek olursak canlar. Gördüğünüz gibi ürün gerçekten tam bir fiyat performans ürünü. Yani bu fiyatlarda bu özelliklere sahip bir LED çubuk bulabilmeniz neredeyse imkansız diyebilirim. A101'in web sitesi üzerinden de bu ürüne sahip olabilirsiniz ya da web sitesi üzerinden yakınımdaki ürünleri bul diyerek de yakınınızdaki mağazalarda bu ürünlere erişebilirsiniz. Gerçekten mağazalarda böyle tek tük kalmış kıvamda. Ben iki farklı mağazadan birer tane almıştım. İyi ki de iki tane almışım. Genelde oyun oynarken özellikle böyle Equalizer modunda kullanmayı çok seviyorum. Umarım faydalı bir video olmuştur. Umarım işinize yarayabilecek şeyler söylemişimdir. Yakınınızda bir A101 varsa gidip bakmanızı şiddetle tavsiye ederim. Şimdilik bir sonraki videoya görüşene kadar kendinize çok iyi bakın canlar. Görüşürüz.